Ekip Haber'den merhaba arkadaşlar. Bugün konuğumuz Türkiye'nin bilinen isimlerinden ve hatta zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelen Cem Uzan Bey. Cem Uzan Bey'le Türkiye'nin eski Türkiye'yi ve yeni Türkiye'deki farkları konuşacağız. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey, hoş bulduk. Ben çok fazla uzatmadan biraz önce girerken işte eski Türkiye ve yeni Türkiye farkını konuşacağız dedim. Sizin de intibalarınızı bu manada almak isteriz ama ben önce girişte tabii benim Cem Uzan'la karşı karşıya geldiğim anda ilk aklıma gelebilecek bir meseleyi size aktarmak istiyorum. Bunu bir görev olarak görüyorum kendime ve canımı acıtan, uykularımı kaçıran bir mesele olarak da sizlere belirtmek istiyorum. Geçmişte eski Star gazetesinin sahibiydiniz ve Star gazetesinin sahibiyken sizin Star gazetenizde mütefekkir fikir adamı Salih Mirza Beyoğlu'yla alakalı bir manşet atıldı. O manşet hala Türkiye'nin zaman zaman gündemine geliyor ve hafızalardan hiç silinmiyor. 28 Şubat'ın her yıl dönümünde Mirza Beyoğlu'nu sevenler, Mirza Beyoğlu'nun fikirlerine inananlar, bu ülkenin bir değeri olarak gördükleri için Salih Mirza Beyoğlu'nu sürekli gündeme getiriyorlar ve ben o dönemin Star gazetesinin sahibiyle Cem Uzan Bey ile karşı karşıya geldiğimde bu soruyu soracağım dedim ve size o dönemin Star gazetesinde çıkan çok iğrenç bir manşeti hem göstereceğim hem de detaylarını okuyacağım. Sonra da sizin görüşlerinizi alacağım. Önce ben manşeti göstermek istiyorum. Bu Star gazetesinin 2000 yılının Ocak ayında atmış olduğu bir manşet. Gazetenin manşetinde gördüğünüz bu ülkenin fikri manada, entelektüel manada mütefekkirlerinden olan Salih Mirza Beyoğlu. Salih Mirza Beyoğlu o dönemde haksız iftiralarla cezaevine atılıp sonrasından da beraat etmişti. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Salih Mirza Beyoğlu mahkemeye çıkarılırken 28 Şubatçı askerler tarafından derdest edilip işkence yapıldığı yüzünü Star gazetesi tıraş olurken yüzünü kestiği manşetiyle atmıştı. Arkasından da şu şekilde detaylandırmıştı. Jandarma koğuşa dalınca uyanıp alnını ranzaya çarptı. Sendeleyerek kalktı. Ayağa kayınca burun üstü düştü. Kalkayım dedi. Uyku sersemiyle dipçiye gözünü vurdu. Kendini topladı. Kapıdaki askılığı görmedi. Kulağını taktı. Jandarma hasretle sıkı sıkı sarılınca boynuna kan dolandı. Koğuştan çıkıyordu, kapıyı açık zannetti, kaşını yardı. Sağ gözünü dipçiye vurmuştu, sol gözü de copa deyiverdi. Diyet yaptığı için az yiyordu. Halsizlikten göz altları morardı. Hoş geldin dediği jandarmanın eli elmacık kemiğine çarptı. Jandarma koğuşa dalınca uyanıp alnını ranzaya çarptı diye ve bu haber televizyonda yok diye böyle bir manşet atmıştı Star gazetesi. Öncelikle bu manşet hakkında ne düşünüyorsunuz Can Bey? Ben size şunu söyleyeyim. Utanç verici. Şimdi siz okuyorsunuz. Utanç verici. Çok net, samimi olarak söylüyorum. Utanç verici. Rezalet bir manşet ve rezillik. Rezillik. Bu manşeti atan gazetenin sahibi o gün benim. Evet. Doğru. Sahibi benim. Ama genel yayın yönetmeni ben değilim. Genel yayın yönetmeni. Gazeteyi çıkartan ben değilim. Ben Kimdi genel yayın yönetmeni? Fatih Çekirge. Fatih Çekirge. Fatih gazete kurulduğunda, şimdi siz dediniz Ocak 2000 dediniz. Star gazetesi Nisan 1999'da yayın hayatına başladı ve 99 yılında ben New York'ta yaşıyordum. 99-2000 yıllarında, 2001-2002 yılında Amerika'da New York'ta yaşıyordum ve işlerimi de oradan yönetiyordum. Türkiye'deki yatırımlarım veya uluslararası alandaki yatırımlarım. Star Gazetesi de benim yatırımlarımdan birisiydi. Tabii ki ama ben gazetenin ne günlük işleyişinin içinde ne ben gazeteyi basıldıktan sonra gören bir gazetenin büyük hissedarı konumunda olan bir insandım. Ama tabii ki utanç verici bir şey bu. Yani bir defa şunu görmek lazım. Bir insanın suçlanması, suçlu olması anlamına gelmez. Bir. Bu Sayın Mirza Beyoğlu için de geçerli, herhangi bir insan için de geçerli, benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Herkes değişik suçlamalarla karşı karşıya. Ama hapishanede veya gözaltında veya tutukluyken bu derece işkence gördüğü belli olan bir fotoğraf üzerinden alay etmek, insanları küçük düşürmek ahlaksızlıktır, rezalettir, rezilliktir.
Ben tekrar söylüyorum. Şimdi bu vesileyle haberim oluyor ama bu beni sıfır suçlu durumuna koymaz. Yani haberim olsaydı engeller miydim? Engellerdim. Haberim olmayan bir olay, basıldıktan sonra gördüğüm bir olay ama faturasını kesmeliymişim. Yani bu manşeti atan adama, bu manşeti atan genel yayın müdürüne, kardeşim sen gazeteci değilsin, senden cılk olmaz, defol git deyip kovmalıymış. Belki o gün Fatih Çekirge'yi kovmuş olsaydım benim de hayatım son 20 senesi çok farklı geçmiş olabilir. Bunlar siz şimdi 28 Şubat dediniz. Ha? Maalesef ya ben 28 Şubat döneminde zaten gazete sahibi falan değilim. Gazetem de yoktu. Hiçbir zaman da 28 Şubat'a beni tanıyan, Star Televizyonu'nu bilen herkes de ne kadar hangi pozisyonda durduğumu çok iyi bilirler. Ama başka şirketlerde, başka yayın organlarında çalışan bu adamları işe almış olmak, bunları gazetenin başına getirmiş olmak, bu da iş adamı olarak benim bir hatam. Benim bir hatam. Hocam Bey, İnsanız hata araya giriyorum. 28 Şubat süreci sadece 1997 28 Şubat'ından ibaret değil. Yani 28 Şubat'ı yapanlar 28 Şubat'ı bir sürece yaydılar. Ve bu süreç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar ve Milli Güvenlik Kurulu'nda elini masaya vurana kadar da devam etmişti. Neticesinde de bitti. Yani hani siz dediniz ya 28 Şubat sürecinde ben bir gazete patronu değildim demiştiniz. Ve ben kısacası şunu anlıyorum. Bu manşetten sizin o dönemde haberiniz yoktu ve Fatih Çekirge genel yayın yönetmeniydi. Yılmaz Özdil'le birlikte, yanlış söylemiyorum değil mi? Yılmaz Özdil'le birlikte bu manşeti yaptılar. Ama ben çok açık söylüyorum. Yani benim hafızamdan hiçbir zaman silinmeyecek bir fotoğraf bu. Silinmesi de zaten mümkün değil. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda suçun bilinememezliği veya farkında olunmayışı kişiyi masum kılmıyor. Sizde her ne kadar manşetten haberiniz olmasa da bu manada bugün açıkladınız, evet, haberim yoktu diyorsunuz ama bu gerçekten de haberim olmasa da utanç verici bir şeydi. Bu sevenlerine, Mirza Beyoğlu'nu takip edenlere, Türkiye'ye bu konuda nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bakın E, ben size şöyle söyleyeyim Yakup Bey. Mirza Beyoğlu benim bildiğim kadarıyla, lütfen eğer yanlış biliyorsam düzeltin beni. Siz daha iyi biliyor olabilirsiniz. 15 yaşındayken 65 senesinde Necip Fazıl Kısakürek'le tanışıyor. Ve Necip Fazıl Kısakürek'in yanında yetişiyor entelektüel olarak. 1965 senesi Necip Fazıl Kısakürek Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışıyor. Yeni İstanbul Gazetesi'nin de sahibi benim babam Kemal Uzak. Evet. Yakup Necip Fazıl Kısakürek'i ben tanıdım. Çok genç yaşındaydı. Babam götürdü, tanıdım. Ben milliyetçi muhafazakar aileden gelen bir insanım. Tamam? Bu değerleri herkes kendi maneviyatını, kendi milli duygularını ve manevi duygularını kendi özel dünyasında yaşar. Bu herkesin özelidir. Herkesin özeline de saygı duymak gerekir. Bu çerçevede ne olursa olsun, bakın tekrar söylüyorum. Şimdi bu bir manşet, tekrar ediyorum, utanç verici, rezil bir manşet. Bunun faturasını kesmiş olmam gerekirdi. İş adamı olaraktan bu manşete atan gazete yönetimini kapının önüne koymam gerekirdi. Olmamış. Belki de farkında değilim. Dediğim gibi Amerika'da yaşıyordum. 40 bin kişinin çalıştığı bir holdingi yöneten bir insan olaraktan baktığınızda, yani her şeye yetişiyordum, her şeyden haberim vardı dersem yalan olur. Mümkün değil. Onun için ama diyeceksiniz ki peki sizin gazeteniz, evet doğru. Bundan dolayı da en samimi şekilde bütün sevenlerinden özür diliyorum. Evet. Daha ne yapabilirim? Biz de sevenlerinin takdirine bırakıyoruz. Bu vesileyle Yılmaz Özdil ve Fatih Çekirge'den de bir açıklama beklediğimizi buradan da belirtiyoruz. Cem Bey, ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Eski Türkiye ve yeni Türkiye meselesiyle giriş yaptık. Yeni Türkiye'de de bir seçim dönemi atlattık. Seçim öncesi olanlar ve seçim sonrası yaşananlar diyorum. Evet. Seçim öncesi bir altılı masa kuruldu. Altılı masada yaşananlar, bu gerçekten dışarıdan baktığınız zaman altılı masayı ilk duyduğunuzda bu birbirine benzemeyenlerin aynı masa etrafında buluştuğunda ilk aklınıza gelen şey ne oldu? Bak, ben değişik YouTube programlarında da bunu söyledim. Seçim öncesinden bahsediyorum. Beş benzemez diye bir
şey var. Kağıt oyununda bir tabir var. 5 benzemez diye. Bu 6 benzemez. Altılı masa olduğu için altılı benzemez. Bunu defalarca söyledim ben. Şimdi bakın, toplumda karşılığı olan siyasi hareketler vardır. Azdır, çoktur, büyüktür, ufaktır ama toplumda bir karşılığı vardır. Tamam mı? Mesela ne diyelim? Zafer Partisi ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girdiler. Toplumda bir %5 oy aldılar. Güçleri o kadarmış. Toplumdaki karşılıkları o kadarmış. Ama toplumda bir karşılığı var. Şimdi altılı masanın 4 tanesini topluyorsunuz, %1 etmiyor. Hadi çok bonkör davranalım biz sizinle isterseniz. 4 tanesi de %2 diyelim. Ki yok öyle bir karşılığı. Burada Kılıçdaroğlu kendini aday olarak empoze etmek için İYİ Parti'ye özellikle yanına 4 tane konu mankeni aldı diyelim en şeyiyle. Şimdi Davutoğlu Sayın Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı, daha önce danışmanı, sonra Dışişleri Bakanı, sonra parti genel başkanı ve başbakanı. Neden, niçin araları bozuldu, ayrıldı, o beni ilgilendiren bir konu. Sonuç olarak yollara ayrılmış iki siyasi insan. Ama orijinali varken kimse Davutoğlu'na oy vermez. Bu kadar basit. Babacan keza öyle 10 küsür sene, 15 sene en önemli yerlere Sayın Erdoğan'ın getirdiği bir adam. Toplumda bunların ikisinin de karşılığı yok. Saadet Partisi'nin hiç yok. Öbürünün ismi neydi? Demokrat Parti'nin o külliyen yok. Siz de gülüyorsunuz, ben de gülüyorum şimdi. İsmi neydi derken ben de bir düşündüm Cem Bey. Yani ismi neydi Demokrat Partisi'nin liderinin diye ben de bir düşündüm. Bir de Cem Bey, dikkatimizi çeken o dönemde şöyle bir şey vardı. Yani yakinen takip ediyorduk tabii gazeteci mesleğimizden dolayı. Şimdi bir saat önce Saadet Partili, yani Altılı Masa'nın üyesi olan Saadet Partisi'nin bir kurmayı diyordu ki biz İstanbul Sözleşmesi'ni işte iktidara geldiğimizde, yani Altılı Masa iktidara geldiğinde tekrar yürürlüğe girmemesi için elimizden geleni yapacağız diyordu. Hemen akabinde yarım saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurmayı açıklama yapıyordu. Diyordu ki iktidara gelir gelmez aynı gece İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokacağız diyordu. İşte bunun gibi işte Meral Akşener'in açıklamaları, akabinde işte CHP'li kurmayların HDP'den bakanlar oluşacağı vesaire vesaire. Yani her gün birbirlerini çelici, kurmaylarının birbirlerine nispet edercesine açıklaması toplumda şöyle bir, bunu ben ifadelendiriyorum bu şekilde ama yani hayatın olağan akışına ters bir şey dedi bunların iktidara gelmesi dedi ki öyle de oldu. Şimdi sizin sözlerinizden de onu çıkarttım ben. Yani 6 benzemez, işte ekstra artı 6+1 masanın altında birisi vardı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle. Sonra bir an Meral Hanım bir kalktı. Sizin de bir açıklamanız var o konuda. Yani Meral Hanım masadan bir kalktı, tekrar oturdu. Ne oldu, ne bitti yani orada? Ben tabii ancak gözlemimi söyleyebilirim. Ankara'da olayın detay bilgisine sahip değilim. Siz gazeteci olarak belki daha fazlasına sahip olabilirsiniz ama ben dışarıdan yakından gözlemleyen birisi olarak gördüğümde Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına direniyordu. Karşı çıkıyordu. Ve İmamoğlu veyahut da Mansur Yavaş olsun istiyordu. Nedeni, niçini önemli değil. Yani haklıydı, haksızdı, onlara girmiyorum. Onlar benim konum değil. Sonuç olarak bunlar bu konuda anlaşamadılar. Masadan kalktı. Bütün herkes buna bir baskı yaptı. Ve ne oldu? Bak işin komik tarafına bak. Allah rızası için ya. Yani 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı varken masadan kalktı, gitti, geldi. 2 tane daha Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı geldi. Tamam. Yani Meral Hanım, sen niçin kalktın masadan? İmamoğlu ile Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olsunlar diye mi kalktın masadan, bir gittin geldin? Yani bütün tantana bunların CHP yardımcılığı için miydi? Değil mi? Yani bu aklı eren, gazeteleri, haberleri okuyan bir insanın soracağı bir sorudur bu. Çünkü Meral Hanım o masadan neden kalktığını gerçekçi bir şekilde açıklar mı? Bilmiyorum. Açıkladı, yani açıklar mı, açıklamaz mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Gözüken bir şey var. Bakın, ben bunu seçimlerden önce de söyledim. Bugün de söylüyorum. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olan dünyada bir rejim yok. Böyle bir model yok. Eğer sordular zaten, birinci turdan sonra da sordular. Kimi desteklersiniz diye. Ben dedim kimseyi desteklemiyorum. Yani 7 kişinin olduğu yeri nasıl destekleyebilirim ki ben? Yani bırakın kişisel olarak değil, sistem olarak bakın. Sistem olarak bakın. Ya 7 tekerlekli araba olur mu kardeş? 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir rejim olur mu? Eğer
Kazara olmuş olsaydı Türkiye batmıştı. Bakın ben size çok net söylüyorum. Bugüne geldiğimizde bakın. Şimdi Sayın Erdoğan'ın 20 sene sonra kazandığı bir seçim daha var. Bu seçimi de kazandı. Tebrik etmek lazım. Ve Türkiye'yi düşünen herkes için de, ben de Türkiye'nin bir evladıyım. Ben Türkiye'nin çocuğuyum. Tamam? Türkiye'yi düşünen herkesin Sayın Erdoğan'a destek olması lazım. 2 kere 2 4. Tamam? İyi bir kadrosu var. Şimdi şöyle bakalım. Bakın. Sayın Erdoğan seçimleri kazandı. Yeni bir kabine kuruldu. Yeni bir görev dağılımı yapıldı. İyi bir kadro var ortada. Nedir? Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı. 20 küsür senedir devlet tecrübesi var. İşte 10 küsür sene, 15 sene MİT'in başında olmuş. Son derece başarılı bir insan. Dışişleri Bakanı oldu. Donanımlı. İbrahim Kalın MİT'e geldi. Sayın Erdoğan'ın yanında çok uzun seneler her şeye şahit olmuş. Hem dış politikayı hem içeriği bilen bir insan. İyi bir tercih. Mehmet Şimşek iyi bir tercih. Doğru bir tercih. Merkez Bankası'nın başına gelen Gaye Hanım. Belki Merkez Bankası yönetimi yok ama geçmişi ve CV'si açısından baktığınızda dünya bankacılık piyasalarını bilen bir isim. Fahrettin Altunbey. Bu işi iyi bilen, iyi yapan bir kişi. Şimdi bu insanların hepsi tecrübeli, bilgili ve becerikli insanlar. Her insan gibi onların da hataları olabilir, kusurları olabilir. Zaman zaman eleştirilir, eleştirilmez, takdir edilir, tebrik edilir. Normal yaşamın doğal akışı için ama sahaya iyi bir kadro çıkartıyorsunuz. Peki öbür taraftaki alternatif neydi? Sizin benim ismini hatırlamadığımız bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Öbürlerinin vasıfları ortada. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir defa siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Nasıl Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız? Bunların hepsi saçma sapan bir yapıydı ve zaten millet de gereken cevabı verdi, bitti. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Ekrem İmamoğlu son davetiyelerini, yani seçimden birkaç hafta önce göndermiş olduğu davetiyelerde kendisini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ifadelendiriyordu. Yani gerçekten o kadar saçma ki zaten İstanbul halkı olarak, ben de bir İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak Ekrem Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geldikten sonra gerçekten hiçbir hizmetini göremedik. Çünkü Ekrem Bey çok açık ve net söylüyorum. Çok hani böyle zıpkın gibi bir siyasetçi de değil. Delikanlıca bir siyaset de ortaya koymuyor. Hep kaçak oynuyor. İşte ilk geldi İBB'den Cumhurbaşkanlığına nasıl sıçrarım dedi. Orayı kapamadı, bari Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına soyunayım dedi. Seçimi kaybetti. Şimdi Kemal Bey'in koltuğuna göz dikti diyelim, tırnak içerisinde ifadelendirelim onu da. Kemal Bey'in de oraya, tam da o noktaya geleceğim. Kemal Bey'in de orayı çok terk etmeye hevesi yok. Çünkü 20 yıldır kaybeden bir Kılıçdaroğlu var. Kaybede kazandığını zanneden bir genel başkan var. Türkiye'yi değiştireceğim diye yola çıkan, hatta yine tırnak içerisinde adalet yürüyüşü yapan, günlerce yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu değişim diye yola çıktı ama kendi partisinin içerisinde en ufak bir değişime bile tahammülü yok. Nasıl yani, ben bu anlayışı bir türlü aklım ermiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim. Burada bir tane temel bir hata yapıyoruz hepimiz. Hepimiz. O da CHP'yi ana muhalefetmiş gibi görüyoruz. Bakın CHP marjinal bir parti. Atatürk'ün CHP'yi kurmuş olması CHP'nin bugün bulunduğu noktayı değiştirmez. CHP en son ne zaman iktidar oldu? 1979 senesinde. Bakın ondan sonra Koalisyonsuz. bak 79'da iktidar. Tamam mı? Ondan sonra 1991'de Erdal İnönü'nün SHP'si koalisyonda iktidar ortağı oluyor. CHP diye bir parti var hala o zaman. 99'a bakıyorsunuz. Ecevit'in DSP'si koalisyon ortağı oluyor. CHP baraj altı. Şimdi 2002 seçimlerinde %18 oy alıyor CHP ve ikinci parti olaraktan işte o zaman da Genç Parti'nin etkisi nedeniyle de iki parti giriyor parlamentoya ve ana muhalefet gibi gözüküyor. CHP hiçbir zaman %20-25'i geçemiyor. Geçemez de. Türkiye'de iktidarlar merkez sağdan gelir. Her zaman böyle olmuştur. Birisi koalisyon döneminde biraz ihtiyacı olur. Başka birisi ikinci küçük ortak olarak gelmiş olabilir, gelebilir de. Ama
bugün baktığınızda Türkiye merkez sağdır. Türkiye'de de şu anda merkez sağın adı çok nettir. AK Parti'dir. Nokta. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman iktidara gelemez. Ve şurada yanlış yapılıyor. Bakın hepimiz Atatürk'ü çok seven bir vatandaşım. Ama Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin malı değil ki. Geçmişe bakalım. Geçmişteki siyasilere bakalım. Yani Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, İnönü, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, hangisini isterseniz söyleyin. Erbakan, bunların hepsi de Atatürk düşmanı değil ki. Tayyip Erdoğan Atatürk düşmanı mı? Hayır. Bakın yani geçen şimdi yanlış söylemeyeyim, güzel bir lafı var Sayın Erdoğan'ın. Diyor ki Gazi'nin hatırına CHP'ye oy verenlere Allah sabır versin diyor. Ben Doğru. şunu anlıyorum. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni geçtiğimiz seçim döneminde aldatıldığını ve biz de bunu insanlarla konuşarak müşahede ediyoruz. Aldatıldığını, kandırıldığını hissediyor. Özellikle işte geçmişte başka bir partide siyaset yapıp da bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük kazançlar getireceğine inandırılan seçmen hakikatte diğer işte bu 2-3 partinin %1 oya bile tekabül etmeyecek karşılığının çıkması gerçekten CHP'li seçmen içerisinde bir hayal kırıklığı ve o 15 mi 16 mı 16 vekil soktular ve şu anda grup da kuruyorlar bunlar. İkisi birleşti. Grup da kuracaklar. Yani böyle aldatılmış, ihanete uğramış bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var değil mi? Bakın Kılıçdaroğlu kendisi aday gösterilsin diye siyasi rüşvet verdi. Bu kadar basit. Bunları ilk önce masaya oturttu. Bunlara çok önemli adam muamelesi yaptı. Toplumda hiçbir karşılığı olmayanlara bol bol milletvekilliğinde rüşvet olarak verdi. Bu siyasi rüşvettir. Okey, peki, ama karşılığı yoktu ve olmadığı da ortaya çıktı. Şimdi ben size şunu söyleyeyim, bakın. 12 defa arka arkaya maç kaybeden bir teknik direktör bir futbol takımında tutarlar mı? Hayatın olan akışına göre tutmazlar yani. Başarısız derler, kovarlar, gönderirler. Gönderirlerse 12 tane maç üst üste kaybettin diye. İzzetliyse kendisi bırakır gider. Ya kendisi bırakır gider ya da gönderirler. Şimdi Kılıçdaroğlu 12 tane seçim kaybetti. Bu kadar net. Kazandığını iddia ediyor. Diyor ki ben kazandım arkadaşlar diyor yani. Ya bakın, kazandığın çok basit. Cumhurbaşkanlığı makamında kendisi mi oturuyor? Hayır. Demek ki kaybetti. Nokta. Başka geri kalan hepsi lafı güzaftır. Hepsi lagalugadır, palavradır. Kılıçdaroğlu, bir şey söyleyeyim mi? Üzerinde çok fazla artık düşünmeye de gerek yok. Bakın, Türkiye şimdi bir seçim daha yaşayacak. Yerel seçimleri yaşayacak 9 ay sonra. Cem Bey bugün ne dedi biliyor musunuz Kılıçdaroğlu? Hani ben çok anlayamadım. Dedi ki uluslararası tefeciler böyle bir Türkiye'ye gelmezler dedi. Yani uluslararası tefeciler Türkiye'ye buraya gelip yatırım yapmazlar dedi. Bu Yani- nasıl bir ifadedir? Yani siz aynı zamanda ekonomiyle de ilgilenen, iktisatla da ilgilenen, birçok büyük şirketin başında oranın liderliğini yapmış birisiniz. Yani uluslararası tefeciler Türkiye'ye yatırım yapmaz gibi bir ifadeden ne anlıyorsunuz? Ne dediğini bilmiyor. Çok açık söyleyeyim. Ne dediğini bilmiyor derim. Çünkü uluslararası tefecilere zaten Türkiye'nin ihtiyacı yok. Evet. Türkiye uluslararası bankalarla çalışır. Tamam? Ve ben size şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu ne derse desin. Kılıçdaroğlu'ndan bir defa cacık olmaz. Daha fazla da onunla konuşmaya da değmez. Çünkü Kılıçdaroğlu ne derse desin hiç fazla üstünde durmaya değmez. Neden diyorum? Çünkü önümüzde bir seçim var, belediye seçimleri. Ondan sonra Türkiye'nin önünde 5 sene hiçbir seçim yok. Tamam? 4,5 sene bir seçim olmayacak. Türkiye kendi işine konsantre olacak. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın, iş yapılan yerde hata da yapılır. Hepimiz insanız. Hatasız kul olmaz derler. İş yapılan yerde hata da yapılır. Bu çerçevede son birkaç senede yapılan ekonomik hataların da telafi edilmesi, düzeltilmesi için bir süreç var Türkiye'nin önünde. Dediğim gibi iyi bir kadro var. Gerek devlet kadrolarında, gerek idari kadrolarda, gerek ekonomik kadrolarda iyi bir kadro var. Sayın Erdoğan iyi bir kadro oluşturdu, koydu oraya. Türkiye uluslararası piyasalarda istediği parayı bulur. Türkiye'nin bunu bulma imkanı var. Ben bunun nasıl bulunacağını bilen bir adamım. Yani ben bugün Sayın Erdoğan'ın kadrosunda değilim.
eğer olsaydım ve fikirlerimi söylerdim, beyan ederdim neler yapılabilir diye. Şimdi demek Nedir o fikriniz? Yani, Türkiye ile alakalı, mesela, eee, ekonomiyle alakalı, bir fikriniz var mı? Yani, şöyle buradan söyleyebilir misiniz? Ben de merak ettim mesela. birkaç tane var tabii ama bunları burada programda şey yapmak gayri ciddi olur. Gayri ciddi olur. Bunlar önemli konular çünkü. Ciddi konular. Ciddi makamların değerlendirilmesini gerektiren konular. Ama size şunu söyleyeyim bakın. Bugün samimi olarak söylüyorum. Türkiye dünyada yatırım yapılacak en cazip ülkelerden biri. Bir, 20 senedir iktidarda olan e, özel sektöre fırsat tanıyan, özel sektöre her konuda destek olan bir iktidar ve bir cumhurbaşkanı var. Bu çok önemli. Ben 40 bin kişinin çalıştığı bir holdingin sahibiydim. FETÖ kumpasına maruz kalıncaya kadar. Kendinizi FETÖ mağduru olarak görüyor musunuz? Kesin. Bakın benimle ilgili şahsım, ailemle ilgili karar verenlerden 24 tane değişik hakim ve yargıç ve savcı var. 24 tanenin 16'sı FETÖ'den şu anda ya içeride ya kaçak. Bana hırsız diyen, mali şube müdürü, benim aileme hırsız diyen, çete diyen, mali şube müdürü içeride yatıyor FETÖ'den. Öbür 2 tanesi de kaçak. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bakın. Herhangi bir hukuki girişiminiz oldu mu bu konuda? Ne gibi? Yani, Şimdi mesela iki tane şey var. Bir iade-i itibar mahkumiyet konusunda var. Bir de iade-i mülk diyelim. Mülklerimin iadesi veyahut da onun bedelinin ödenmesi ve oluşan zararın bir şekilde bir bölümünün karşılanması. Ticari tarafında Fransa'da çok büyük bir dava görülüyor zaten. Bu mallarımın bedelini tahsil etmek için. Halen kanunen olan haklarımın maddi tarafını tahsil etmek için. Cezai olarak da birkaç tane başvuru yapıldı. Maalesef bir sonuç alınmadı oradan. Önümüzdeki günlerde tekrar yapılacaktır diye düşünüyorum. Avukatlar çalışıyorlar, bakıyorlar üstünde. Ama demek istediğim şey şu. Benim iş hayatında olduğum dönemde Türkiye'nin koalisyonlar dönemiydi. Yani arkanızda gidip Ankara'da konuşup tamam kardeşim sen bu yatırımı yap. Biz bunu destekleyeceğiz devlet olarak diye bir yapı yoktu. Şimdi bakın Berke Barajı'nı biz 90'ların Türkiye'sinde bu aile kendi cebinden 1 milyar küsür dolar yatırarak 7 senede yaptık. Biz devletten bir kuruş kredi almadık bu barajı yaparken. Hiç kimse de bize destek olmadı. Türkiye sevdasıyla yaptık. Tamam. Bunun gibi şimdi bugüne geldiğinizde Tayyip Erdoğan gibi özel sektöre destek çıkan, sahip çıkan bir cumhurbaşkanlığı ve yönetiminde yatırım yapmak için ideal bir ülke Türkiye. Ben çok evet. net söylüyorum. Yani ben belli sorunları, şunların bunların bilmem neleri hallettiğim an yatırım yapacağım yer yine Türkiye'dir benim. Başka yerde yatırım yapmam. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için de önümüzde bir 5 senelik bir süreç var ve Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a %100 destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir iş adamı olarak konuşuyorum ve benim bakışım bu. Kılıçdaroğlu'nun lafına geliyoruz. Kargalar güler o tefeciler lafına. Ben Evet. dedim, beyefendi siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Boşu boşuna konuşmayın derim. Yani. Anlatabiliyor muyum? Benim bakışım bu. Aktif siyasetin içerisinde mi, Cem Uzan olacak yoksa iş adamı, profiliyle mi, var olacak diye bir soru daha sorayım ben en iyisi. Şimdi ben aktif siyaseti bıraktığımı açıkladım. Yani aktif siyaseti bıraktığımı açıkladım. Herkesin iyi yaptığı işe konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. İş hayatı da daha iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi olduğumu biliyorum. 20 seneye yakın bir dönem siyasetin içinde oldum. Bundan sonrasında yani şimdi siyaset başka, devlet yönetiminde veyahut da devlete hizmet etmek farklı bir şeyler. Siyasette Cem Uzan'a bir şey olduğunu düşünmüyorum şu anda. İhtiyaç olduğunu da düşünmüyorum, gerek olduğunu da düşünmüyorum. Devlet her zaman, ben devletimin emrindeyim. Her zaman emrinde olmuşumdur. Her zaman da emrinde olurum devletin. O ayrı bir konu. Zaten dediğim gibi 9 ay sonra 8 ay sonra bir seçimler var. Belediye seçimleri. Ondan sonra da 5 sene Türkiye ekonomisini toparlayacak.
ekonomisini toparlayacak. Dünyadaki pozisyonunu, dış politika olaraktan dünyadaki pozisyonunu güçlendirecek. Sayın Erdoğan'ın hedeflerinin bunlar olduğunu okuyorum, biliyorum, takdir ediyorum. Bana da ne görev düşerse ben her zaman ülkemin emrindeyim derim, o kadar. Ama yani aktif siyasetin içinde o yani seçim parti yönetmek falan filan bunlarda yokum. Evet. Yani şunu merak ettim. Cem Uzan'a Türkiye kapısı açılırsa ilk ne yapar? Yani artık siyasette yokum dediniz. İş adamı profilini burada çizdiniz ama ilk ne yapar ben merak ediyorum. İş hayatı olarak mı diyorsunuz yoksa yani hayatın normal akışında mı diyorsunuz? Hayatın normal akışında veya bir Cem Uzan olarak bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Yani şimdi bakın ben 14 senedir uzağım Türkiye'ye. 14 Bir kere senedir Türkiye'ye çok dönmek istiyorsunuz değil mi? Yani dönmek istiyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ben Türkiye'yim. Ben Türkiye'nin evladıyım. Ben yani her şeyimi Türkiye'de okudum, Türkiye'de büyüdüm, Türkiye'ye yatırım yaptım, Türkiye dedim ve Türkiye dedim. Bütün hayatım boyunca böyle yaşadım, böyle yetiştirildik. Dediğim gibi milliyetçi muhafazakarlıktan gelen bir insanım. Böyle yetiştirildik. Başka da bir şey bilmedik, yapmadık da. Anlatabiliyor muyum? Onun için tabii ki dönmek istiyorum. Yani özlediğim yerler var mı? Var tabii ki. Yani ne bileyim Tarabya'ya gidip bir balık yemek istiyorum. Bir Galatasaray maçına Ali Sami Yen'e gitmek istiyorum. Bir Edirne'ye gidip Selimiye'ye gitmek istiyorum. Yani ben mesela Selimiye'yi çok severim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı açtı. Evet. Yani Ama Ayasofya'ya da gitmek istersiniz. tabii Ayasofya'ya da giderim ama yani benim yani siz bana bendeki hani duygusal olarak neleri özledim diye yani ne yaparsınız diye sordunuz, yanlış hatırlamıyorsam, anlamadıysam soruyu. Oradaki şey o üçü olurdu ilk yapacağım şeyler ama iş hayatında çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bakın çok büyük fırsatlar var. Şimdi Türkiye'de mesela Türkiye'deki varlık fonu iyi değerlendirilebilecek bir şey. İyi değerlendirilmesi gereken bir şey. Türkiye'de başka imkanlar var. Bunlar hakikaten hem inanılmaz büyümeyi, istihdamı getirecek olan potansiyel yatırımlar var. Bakın size bir örnek vereyim. Hani sohbet ediyoruz. Şimdi dünyada yeni bir numara var şu anda. Bu da AI dedikleri, yapay zeka dedikleri. Bana kalırsa yarı hokkabazlık. Yarı hokkabazlık. Şundan dolayı yazılım yapıyor. Yazılımlar her gün update ediliyor yazılımlar. Şimdi sizin iPhone'unuz varsa ben iPhone kullandığım için iPhone'dan örnek vereceğim. Veyahut da oradaki application'lar her 3 günde bir 5 günde bir update geliyor. Biliyorsunuz laptoplara da geliyor, oraya da geliyor. Ya kardeşim siz şimdi bir taraftan da yok yapay zeka ile çalışan araba. Bak sen ne kadar palavra biliyor musunuz? Ya kardeşim sen her gün update gönderiyorsun. Ben kırmızı ışıkta dururken gönderdiğin update'i ne yapacağım ben? Ya senin software update'in içindeki bug'lar çalışmıyorsa ben kırmızı ışıkta durmak yerine araba geçecekse orada da 2 tane çocuğu ezecekse nereye başvuracağım şikayet için? Answering service'e mi başvuracağım? Customer service'i bile yok birçok şeylerin. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir yapı var. Ama bunun içinde de inanılmaz fırsatların olduğu şeyler de var. Kripto dünyasında var, tokenlarda var, NFT'de var. Dediğim gibi varlık fonunda var. Şimdi diyor ki işte siz söylüyorsunuz, tekrar ona geleceğim. Kılıçdaroğlu yok Londra'daki uluslararası tefeciler bilmem. Ya beyefendi ne konuşuyorsunuz siz ya? Bir BlackRock var, bir Vanguard var. 14 Ama Cem Bey danışmanını Zoom'la toplantıya bağlandıktan sonra niye buraya gelmedi, Ankara'ya gelmedi, bizzat toplantıya katılmadı sorusuna insanlara teknolojiyi gösterdik Zoom vesilesiyle diyen bir genel başkan var. Komedi ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Komedi. İşin gerçeği komedi. Yani siz bugün BlackRock 14 trilyon yönetiyor. 14 trilyon doları yönetiyor. Vanguard 11 trilyon doları yönetiyor.
Böyle bir yapı var artık dünyada. Çin'in 3 trilyon dolar rezervi var. 3 trilyon da gizli rezervi olduğu konuşuluyor. Tamam mı? Yani dünyanın konuştuğu rakamlar bunlar. Bu rakamların içinde Türkiye 85 milyonluk bir nüfusla, dinamik genç nüfusuyla, üretme potansiyeli olan nüfusuyla inanılmaz bir yatırım ülkesi. Ben buna inanıyorum. Ve ben inanıyorum derken ben geçmişte bunu yaptım. Yarın öbürsü gün bir fırsatını verirlerse, bir fırsatı çıkarsa tekrar yaparım. Türkiye'de yüksek teknolojiyle yapılacak çok iş var. Çok iş var. Bankacılıkta da var çok iş. Finans sektöründe çok iş var Türkiye'de yapılacak. Şimdi bugün ya bu yazılımlarla, bu sözde dedim ya AI ve denetim, tırnak içinde söylüyorum, denetim palavralarıyla öyle bir daraltıldı ki finans piyasaları artık Avrupa'da. Türkiye'deki finans piyasası özgürlüğünün de nedeni Tayyip Erdoğan'ın şahsi direncinden kaynaklanıyor. Şahsi arkasında durduğu için finans piyasasındaki özgürlük Avrupa'da artık yok. Amerika'da var. Amerika ben kovboyum, ben istediğimi yaparım diyor. Ama Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde finans piyasalarında özgürlük kalmadı. Bu Türkiye için inanılmaz bir fırsattır. Bu tek bir şeyden geliyor. Bu Türkiye'de halen finans piyasalarında bu özgürlüğün yürürlükte olması. Sayın Erdoğan'ın dirençli tavrında. Bu büyük bir fırsattır. Tekrar söylüyorum, varlık fonu diyoruz. Yüksek teknoloji diyoruz. Yani bunlar şimdi bakın fırsat verildiğinde nelerin yapılabildiğini en güzel bir örneğini daha konuşalım sizinle isterseniz. Gelin dronları konuşalım. Bak, dronları konuşalım. Son derece başarılı. Bugün dünyada savaşların akımını değiştirecek bir silahı üreten bir ülke Türkiye. 20 sene evvel böyle bir imkan yoktu. Böyle bir kimsenin aklına Neredeyse dünyaya liderlik edecek aşamaya gelmiş durumda. Şu an dünya ülkeleri SİHA, İHA, Akıncı'yı alabilmek için neredeyse sıradalar ve birçoğu da bu savaşlarda da kullanılıyor. Evet. İşte Bayraktar'dan temin ediyorlar ve sıradalar. Bunu hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Oraya da geleceğim. Yani Türkiye'de eski Türkiye dediğimiz o Türkiye'de milli teknolojinin gelişebilmesi için adım atan insanların tıpkı o dönemin mazlumlarının nasıl önü kesildiyse fikri manada da önü nasıl kesildiyse de teknolojik manada da kesilmiş. Bunu bu kurucular tarafından, bu işin mimarları tarafından hepimiz duyuyoruz, izliyoruz, görüyoruz. Şu an Türkiye'de bu manada milli teknoloji, hava savunmada neredeyse dünyanın ileri gelen ülkelerinden bir tanesi. Baktığınız zaman eski Türkiye'deki o farkla kapıları kırıp da o engelleri aşan şimdiki Türkiye'deki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bakın 2000 senesiydi. 2000 senesiydi. Biz bir şirket kurduk. Oksijen diye. Bu Telsim'in yan şirketiydi. Şimdi Telsim'de biz Nokia'dan ve Motorola'dan yazılımları ve baz istasyonları da alıyorduk. Dedik ki bunun yazılımlarını artık gelecek jenerasyon açısından biz kendimiz yapmaya başlayalım. Ve Oksijen diye bir şirket kurduk. Çok ciddi paralar yatırıldı ve çok ciddi ürünler üretti Oksijen. Tamam. İlk şimdiki adıyla FaceTime diyelim, o zamanki cep telefonlarına kamera üzerinden görüntülü yazılımları yazdık biz, yazdırdık. Sonra bütün bu FETÖ kumpasıyla yaşananlar yaşandı. Telsim bizim 9 milyar dolara satmadığımız Telsim 4,5 milyar dolara Vodafone'a satıldı. Bunun içinde Oksijen'i de hediye diye verdiler. Sonra da o şirketi kapattı Vodafone. Tamam? O şirketi kapattı. Yani o şirket belki biz bu yaşadıklarımızı yaşamamış olsaydık belki bugün bir Huawei gibi bir şirkete dönüşmüş olabilir idi. Bugün bu imkanlar var Türkiye'de. Tekrar söylüyorum bakın olay çok net Yakup Bey. Ve
kim ne kadar eleştirirse eleştirsin. Yiğidi öldür hakkını ver derler ya. Şimdi Sayın Erdoğan'ın tutumu ve olaylara yaklaşımı sayesinde yeni Türkiye dediğimiz platformda, yeni Türkiye'de yatırım yapmak, üretmek son derece mümkün diyorum. Eskiden mümkün değildi. Yani eskiden mümkün değildi. Bugün Erdoğan'ın serbest piyasaya bakışı, özel sektöre yaklaşımı ve verdiği destek çok ama çok önemli. O destekle Türkiye'de yapılamayacak, başarılamayacak iş yok. Türkiye, tekrar söylüyorum, yani bugün benim açımdan dünyada yatırım yapılabilecek en iyi pazardır. Evet. Evet Can Bey, arkadaşlar fazla bir süremizin kalmadığını söylüyorlar. Son bizim vesilemizle, Ekip Haber vesilesiyle son ne demek istersiniz? Onları da alayım ve kapatalım programı. Öyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi şahsen kendim ve ailem çok mağdur edildik. Halen de mağduriyet devam etmekte. Tabii ki iade-i itibarımızı, iade-i mülkümüzü arzu ediyoruz. İnşallah olur diyorum. Bu gerçekleştiği takdirde de Türkiye'de özgür bir şekilde ülkeme faydalı bir iş adamı olaraktan hayatımın geri kalanını yaşamak istiyorum. Bu çerçevede üzerime düşen her türlü yatırım olsun, fikir olsun, her şeyle ülkemin emrinde olacağından herkesin emin olabileceği bir tablo var. Çok zaman kaybedildi. 20 sene çok zaman kaybedildi. İnşallah bu zamanı telafi etmek mümkün olur diye ümit ediyorum. Onun dışında da ne diyeyim, bir de bir hayalim var. Tabii ki şimdi siyasette olmayınca insan daha özgür konuşuyor. İnşallah bir Galatasaray taraftarı olarak da belki Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kupasını getiririz. Türkiye'ye bir Şampiyonlar Ligi kupası getiririz bu önümüzdeki 3-4 sene içinde diye ümit ediyorum. Eğer Türkiye'de olursam bu işe de Galatasaray'a da destek olmak isterim tabii ki. Bu kadar. Ben de umarım umduğunuzu bulursunuz diyorum. Çok teşekkür ediyorum Can Bey. Teşekkür ediyorum. Çok... Ekip Haber'de bugünkü konuğumuz 90'lı 2000'li yılların, hatta şimdi de en tartışmalı ismi olan Cem Uzan'dı. Cem Uzan'a sorular sorduk, o da cevapladı. Ama benim açımdan en önemli soru Star Gazetesi'nin, yani Cem Uzan'ın Star Gazetesi'nin sahibiyken atılan manşetin, bu manşeti sormaktı. Sorduk, cevabımızı aldık.